Bu video bir savaşın tam ortasında yalnızca gözlem yapmak ve tanık olduklarını tarafsızca aktarmak isteyen bir yabancının gözünden hazırlanmıştır. Ne taraf tutuyorum ne siyaset yapıyorum. Sadece gördüklerimi, hissettiklerimi ve orada olmanın ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi sizi de o anlara götürmek istiyorum. Ukrayna, Odessa. Karadeniz'in sert rüzgarları, hırçın dalgaları arasında, savaşın tam ortasında Ukrayna'nın Odessa şehrindeyiz. Sizlere Odessa hakkında, savaş anında neler yaşanıyor, insanlar neler yapıyor, bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Saat 12'den sonra dışarı çıkmak yasak, sabah 6'ya kadar. Bir tedirginlik, herhangi bir alarm durumunda sirenler çalıyor ve herkes yeraltı sığınaklarına koşturuyor. Hayat devam ediyor. Parklar dolu, gece kulüpleri 12'ye kadar olsa bile insanlar gidiyor, eğlenmelerine bakıyor. Savaşın ortasında bir insan neler yapıyor, bunların hepsini beraber göreceğiz. Hadi yola koyulalım. Rusya neden Ukrayna'ya saldırdı? Tek sebep sence NATO muydu? 2022 yılının Şubat ayında dünya yeni bir savaşın gölgesinde uyandı. Rusya özel askeri operasyon deyip Ukrayna topraklarına girdi. Peki gerçekten her şey Ukrayna'nın NATO'ya katılmak istemesiyle mi başladı sence? Mesele sadece NATO değil. Rusya uzun yıllardır NATO konusunu kendi ulusal güvenliği için tehdit olarak kabul etmekteydi. 1990'larda eski Sovyet ülkeleri tek tek NATO'ya yaklaşması Moskova'nın kırmızı çizgisi haline geldi. Ukrayna'da 2008 yılında resmi olarak NATO'yu hedef olarak açıkladıktan sonra olaylar değişti. Mesele bununla sınırlı değil. Bunun arkasında tabii ki de tarihsel, kültürel bağlar da var. Rusya, Ukrayna'yı tarihsel olarak her zaman etki alanında gördü. Kiev, Rus tarihinin en önemli şeylerinden biri sayılır. Ayrıca Sovyetler Birliği zamanında Ukrayna sanayi ve tarım üssüydü. Bağımsız bir Ukrayna'nın batıya entegrasyonu Rusya için hem stratejik hem de sembolik bir kayıp anlamına gelmekteydi. Ekonomi ve enerji olarak Ukrayna Avrupa'ya giden en önemli doğal gaz hatlarına ev sahipliği yapmaktaydı. Rusya bu enerji kartını yıllarca dünyaya karşı çok güzel kullandı. Ve Kiev yönetimi batıya yaklaşınca bu denge sarsılmaya başladı haliyle. Donetsk ve Kırım faktörü olarak düşündüğünde Kırım ilhakı 2014 yılında ve oradaki ayrılıkçılara destek bugünün işgalinin provasıydı. Rusya Donetsk bölgesindeki Rusça konuşan nüfusu korumak bahanesiyle bu bölgelerde fiilen kontrolü sağladı. 2022'de bu bölgelerin bağımsızlığını ilan ettiğini tam ölçekli işgal Rusya tarafından başladı. Sonuç, NATO konusu gerçekten çok önemli bir tetikleyici oldu bu konuda. İşin içerisinde jeopolitik, tarihi, enerjik ve büyük bir güç rekabeti mevcuttur. Yani mesele sadece Ukrayna'nın NATO üyeliği hayali falan değil. Rusya'nın kendi arka bahçesini kaybetmek istememesidir. Odessa'nın Arkadya plajları diye geçen yerdeyim. Şu karşıda gördüğünüz, geçenlerde atılan bir füzenin havada imha edildikten sonra orada yangın çıkmış, orada patlama olmuş. Biraz önce sordum buradaki arkadaşlara. Gördüğünüz gibi bakın, hayat devam ediyor. Herson şehrine kadar Ukrayna tarafında devam ediyor. Herson şehrinin nehirden denize doğru olan, Karadeniz kıyısına doğru olan tarafı şu anda Rusya kontrolünde, Rusya işgali altında. Nehrin diğer tarafı Ukrayna'da. Tabii şu anda Ukrayna bu bölgeyi tekrar
tekrardan alabilmek için savaş vermekte, insan kayıpları vermekte. Şunu göstermek istiyorum. Savaş ortamında yalnızca 100 kilometre ötende savaş var. İnsanlar ölüyor ve sen yaşamak zorundasın. Hafta sonu cumartesi günü kafa dağıtmak istiyorsun. Ailen, çocuklarınla beraber çıkıyorsun, geliyorsun plaja. Karadeniz'in tehlikeli sularının yanı başında, tehlikeli topraklarda biz gezimize devam ediyoruz. Ne düşünüyorsun? Yaşadığın bir ülkede savaş olsaydı ve sen orayı terk etmeyen kişilerden biri olsaydın ne yapardın? Yaşamaya devam ederdin, değil mi? Ukrayna insanları da şu anda onu yapıyorlar. Yaşamaya devam ediyorlar. Tabii ülkeden çok fazla göç var. Bizim ülkemizde de çok fazla Ukrayna vatandaşı var. Türkiye'de şu an yaşayan. Kaçmayanların tercihi burada kalmak. İşi var, gücü var, bırakamayacağı annesi babası var. Söylenenler o şekilde zaten. Annem var yaşlı, nasıl bırakayım geleyim diyor. Yaşamaya devam edeceğim, burada kalacağım diyor. Standart, normal hayatını sürdürmeye çalışan insanları oluyor. Savaşta da devam etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bahsettiğimiz o yukarıdaki büyük güçler savaşın hiçbir zaman bitmesini istemez derler. Ben demiyorum, öyle derler. Hadi bakalım devam edelim gezimize. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Şu tarz bir spor alanı yapmak çok mu zor? Konteyneri koymuş, çevresine çeşitli aşamalarda küçüğünden uzunundan yükseğine kadar barfiks demirler. Abi çok mu zor bunu yapmak ya? Türkiye'de bahçelerdeki, parklardaki spor alanları kendine faydası yok. Belediyeleri buradan gençleri spor yapmaya teşvik etmek için bu tarz spor alanları yapmaya yönlendirmek mi istiyorum derler. Abi denizin kıyısında 60 adam buraya tekerleği. Git orada diyor sporunu yap ya. İstediğin gibi takıl burada diyor. Gelmişken bir de barfiks çekelim. Saçma sapan 2 tane bisiklet. Ondan sonra gençler spor yapmıyor. Onu sen yönlendirsene gençleri spora. Gençleri sen spora yönlendirmezsen, saçma sapan sen spor alanları yaparsan tabii ki de gençler spor yapmaz. Yap şöyle yerler. Yap böyle gelsinler, takılsınlar, barfiksini çeksinler. Belediyeler çalışın abi. Şöyle güzel şeyler yapın bizim gençlerimize. En güzellerini hak ediyorlar. Şöyle güzel bir müzikle devam edelim. Şu an Arkadya Beach'in merkez lokasyonundayız. Yukarıda iniyorsunuz. Bu şekilde trafiğe kapalı bir yol ve böyle uzunlamasına sağında solunda kafelerin, diskoların, atraksiyon parklarının olduğu güzel uzunlamasına bir yoldan deniz kıyısına ulaşıyorsunuz Odessa şehrinde. Yukarıda güzel güzel binaların olduğu, kafelerin, mangal kokularının burnunuza geldiği bir caddedeyiz. Gözünüzün önüne Karadeniz'i getirin. Bir tarafında Ukrayna, diğer tarafında Rusya. 2014 yılına kadar Rusya'nın Azak Denizi, Kerç Boğazı dışında Karadeniz'e birkaç nokta dışında fazla bir etki alanı yoktu 2014'e kadar. Sonra ne oldu? 2014 yılında Ukrayna'daki siyasi dengesizlik, meydanlara dökülen insanlar, değişen hükümetler. Ve bu karmaşaların tam ortasında Rusya Kırım'ı aldı. Sahte bir referandumla, uluslararası hukuku içe sayarak. Bu sıralar ben Rusya'daydım, hiç unutmuyorum. Konuşulan tek şey Kırım'dı. Rusya bu. Bu iş orada biter mi? Bitmez. Yıllar geçti, dünya unuttu. Ama Moskova unutmadı. Lugansk, Donetsk, ardından Mariupol, Herson. Adım adım Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapılarını tek tek ele geçirdi. Her şehir, her liman stratejik bir hamleydi. Ve geriye koskoca Karadeniz kıyısından Ukrayna'nın elinde kalan Odessa. Tam da şu anda burada, bu şehirdeyiz. Bir yanda tarih kokan sokaklar, bir yanda siren sesleri. Gördüğünüz gibi insanlar günlük hayatına devam ediyor gibi görünse de herkesin aklında aynı soru. Odessa yarın kimin olacak? Tek bildiğim bir şey var. Tarih burada bu kıyılarda tekrardan yazılmaya devam ediyor. Kimin elinde olduğu önemli değil. Kırım'da olduğu gibi bir gecede Kırım'da bütün vatandaşlar Rusya vatandaşlığına geçti. Geçmeyenler kaçtı. Kalmak isteyenler kaldı. Ama tarih burada tekrardan yazılmaya devam ediyor.
Hadi bize binelim Tuğsa. Şimdi sizlere yürürken Sovyet binalarının arasında bu binaların karakteristik özellikleriyle nasıl ayırt edebileceğinizi, nasıl anlamanız gerektiği hakkında birkaç ipucu vermek istiyorum. Şimdi dostlar, Stalin dönemi binaları 1930 ve 1950'ler arasında yapılmış, karakteristik olarak gösterişli, anıtsal ve devasal bir şekilde yapılmış yapılardır. Detaylarına gelmek gerekirse kemerler, büyük merdivenler ve bol miktarda süslemeler mevcuttur bu tarz yapılarda. Bunun amacı neydi peki? Rejimi yüceltmek, halkın gücünü değil, devleti ve lideri öne çıkarmak için yapılmış yapılardı. Kiev'de bu tarz binalar çok sayıda mevcuttur. Aynı zamanda metro istasyonları saray gibi inşa edilmiştir Stalin döneminde. Khrushchev dönemine gelelim. 1950-1960. Fonksiyonel, sade ve gösterişsiz yapılardır. Onun detayları neler? 4-5 katlıdır. İnce duvarlar, minimal bir süsleme, maliyeti ucuz, inşaatı çok hızlı yapılmış yapılardır. Amaç ülkedeki konut krizini çözmekti. Ve her aileye bir daire sağlamak. Hala kullanılmakta, hala vatandaşlar burada yaşamaktadır. Genelde gördüğünüzde gri renkli, solluk renkli cephelerden tanıyabilirsiniz rahatlıkla. Sonra Brejnev dönemi. 1960-1980 arası 20 yıllık bir dönem. Onun karakteristik özellikleri nelerdir? Yüksek katlı. Yaklaşık olarak 9-12 katlı beton paneller olarak yapılmıştır bu binalar Brejnev döneminde. Bu binaların detayları nedir? Khrushchev dönemi gibi seri üretim, düşük maliyet, balkonlar küçük, iç planlar da çok standart bir şekilde yapılmıştır. Ve bunun amacı neydi? İnsanların hızlı bir şekilde buralara yerleştirmek. Büyük mahallelerde Brejnev döneminde yapılmış olan evleri zaten rahat rahat anlayabilirsiniz. O dönemde kamu binalarına geçmek gerekirse karakteristik özellikleri nelerdi? Brutalist bir tarz. Yoğun beton kullanılmıştır. Anıtsal girişler. Detaylarına gelirsek kültür sanat, sinemalar. Amaç neydi? Halkı sosyalleştirmek tabii ki de. Gri, soğuk, çıplak beton kullanılmıştır. Yani o zamanlar daha çok gösteriş değil, işlevsellik daha önemliydi. Ancak kamu binalarında bu olay tam tersiydi. Kamu binalarında tamamen gösterişe gidilmişti. Verilen subliminal mesaj neydi? İnsanlara küçük hissettirmek. Sovyet döneminde Stalin diyor ki, siz halksınız. Yerinizi bilin ve rejimin önünde kendi boyutunuzu görün. Ve bu yüzden o dönemlerde bütün kamu binaları dikkat ederseniz kocaman yapılardı. Şimdi geçerken bombalanmış bir evi sizlere göstermek istiyorum. Yol boyunca tabii muhabbet böyle geldi geçti. Sizlere biraz da binalardan bahsettim. Biraz önce önünden geçtim. Bombalanmış bir binanın ve oraya geri dönüyorum sizlere göstermek için. Sordum, normal bir apartman. Hani bazen Rusya buraya kafasına göre de saldırabiliyor. O yüzden hani hedef nokta olduğundan dolayı değil de şu ileride gördüğünüz turuncu yapı var ya, şu an Odessa şehrinde bombalanmış binalardan bir tanesi. Savaşın ne kadar korkutucu bir şey olduğunu, içinde yaşayan insanların olduğu yerde bombalanmış bir yerin nasıl göründüğünü birebir yanı başından göstereceğim. Evet bakın, burada vefat etmiş insanlar için yapılmış alanı görüyorsunuz. Evet, bombalandığı tarihi gösteriyorum sizlere. 4 Haziran 2024 tarihinde Rusya'nın saldırılarıyla ölen çocuklar için yapılmış bir anıt. Düşünsene, tamam ülkende savaş var. Yatıyorsun, uyurken. Abi çok kötü ya. Yemin ediyorum şu an tüylerim diken diken. Biraz daha yaklaşınca size binayı çevireceğim. Şu an tüylerim diken diken, size yemin ediyorum. Kim bilir ne yaşanmışlıklar vardır. Oo. Şimdi bombanın girdiği yeri göstereceğim size. Bomba çarptıktan sonra binanın arka tarafını göreceksin. Burası binanın arka tarafı. Görüyorsun değil mi? Bomba kameranın sağ tarafında 7. kattan girmiş. Şu binanın arka tarafının hali. Ne kadar korkutucu değil mi?